Herkese merhabalar. Yemekli Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde rahatlıkla yapabileceğiniz, yiyenlerin hazır mı, ev yapımı mı diye soracağı inanılmaz lezzetli cevizli basma kadayıf tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir tencerenin içine 5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su, 1 dilim limonu ekleyelim. Ocağımızın altını açalım. Şeker eriyinceye kadar ara ara karıştıralım. Şerbetimizi soğuk kullanacağımız için önceden şerbetimizi yapalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın küçük gözüne alalım şerbetimizi. Şerbetimizi 30 dakika boyunca kısık ateşte kaynatalım. 30 dakikanın sonunda içindeki limonu çıkartalım. Şerbetimizin altını kapatalım ve soğuması için kenara alalım. 500 gram tel kadayıfımızı bir tepsinin üzerine alalım. Birbirinden ayıralım. Daha sonra ister elinizle kesin, isterseniz de bir makas yardımıyla şöyle biraz ufaklı büyüklüğü doğrayalım. Bu şekilde doğramamız yeterli. Öyle çok küçük küçük doğramamıza gerek yok. Makasla doğradıktan sonra tekrar elimizle böyle bitişik olanları birbirinden ayıralım. Önceden erittiğimiz ve altındaki beyazlığı aldığımız 200 gram tereyağını kadayıflarımızın üzerine dökelim. Kadayıflarımızın her tarafının yağlanmasını sağlayalım. Kadayıfımızın her tarafının yağlandığından emin olduktan sonra kadayıfımızı ikiye bölelim. Bir tabanı alta, bir tabanı üste yerleştireceğiz. Daha sonra tabanını ve kenarlarını iyice yağladığımız fırın tepsimizin içerisine kadayıflarımızın yarısını dökelim. Kadayıflarımızın yarısını fırın tepsinin altına döktükten sonra elimizle iyice her tarafını eşit bir şekilde kontrol edelim. Her tarafının eşit olmasını sağlayalım. Kadayıfımızı basmak için herhangi bir aparat kullanarak kadayıflarımızın üzerine güzelce baskı yapalım. Benim elimde böyle bir alet vardı ve bununla bastım. Siz herhangi bir tabak ya da fırın tepsisi de üzerine geçirip o şekilde de basabilirsiniz. Ama iyice bastığınızdan emin olmalısınız. Alt tabanı iyice bastıktan sonra 2 su bardağı ceviz üzerine yayalım.
Cevizlerinin de eşitlenmesini sağlayalım elimizle. Çok bastırmadan cevizlerin üzerini de biraz düzeltelim. Daha sonra geri kalan kadayıfımızı üzerine yayalım. Önce parmağımızla her tarafın eşitliğini yine sağlayalım. Daha sonra biraz elimizle bastıralım. Kenarlarını biraz düzeltelim. Daha sonra tekrar kullandığım aparatla iyice bastırıyorum. Bu aşama çok önemli. Ne kadar iyi bastırırsak kadayıfımız o kadar güzel olacaktır. Kadayıfımızı 180 derece fırının alt rafında ilk olarak 30-35 dakika pişirelim. Daha sonra tatlımızı fırından alalım ve bir tepsi yardımıyla tatlımızı ters çevirelim. Fırın tepsimizin içindeki kırıntıları alalım ve fırın tepsimizi tekrar güzelce yağlayalım. Ondan sonra kadayıfımızı tekrar fırın tepsimize ters bir şekilde yerleştirelim. Tekrar fırına verelim ve 20-25 dakika daha bu şekilde pişirelim. Tatlımız fırından çıktıktan sonra ortadan ikiye bölelim ve şerbetini vermeye başlayalım. Soğuk şerbetimizi sıcak tatlımızla buluşturalım. Fırın tepsim 2-3 dakika önce fırından çıkmıştı. Şimdi güzelce şerbetini de veriyorum. Şerbet bitinceye kadar bu küçük kepçeyle üzerinden döke döke veriyorum şerbeti. Şerbetini bir kereden üzerine dökmenizi de tavsiye etmem. En azından üstünün de güzelce şerbetini çekebilmesi için azar azar şerbetini vermemiz en iyisi. Şerbet ölçümüz tam tatlımıza göre yeterli. Çok geldiğini düşünmeyin. Bütün şerbetini çekecektir. Tatlımız şerbetini çektikten sonra kesme işlemini yapalım. Tatlımızı dilimlerken ister bir bıçak kullanın, ister bir kesme aparatı. Size nasıl rahat geliyorsa o şekilde tatlımızı dilimleyelim. Daha sonra üzerine Antep fıstığıyla süsleyelim ve tatlımız servise hazır. Videoda gördüğünüz gibi tam kıvamında çıtır çıtır harika bir tatlı oldu. Eminim ki sizler de deneyeceğinizde çok beğeneceksiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kenardaki zil işaretine basıp bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.